Arkadaşlar selamlar. Şimdi bu haftaki temel veri analiz kısmına öncelikli olarak bir bakmak istiyorum. Daha sonra diğer konulara da hızlıca geleceğim. Şimdi bugün ABD piyasası kapalı. Hem ABD piyasasının kapalı olması hem de bu Davos toplantısı sebebiyle enstrümanlar üzerinde bir volatilite oluşabilir. Salı günü ne varmış? Salı günü yani öncelikli olarak ABD verisine bakıyoruz. Daha sonra da diğer verilere. Mesela GBP'nin bir verisi var. Salı günü Çin'in verisi var. Mesela Çin verisi de piyasalara etki eden verilerden bir tanesidir. Salı, KET var. Petrolle alakalı bir veri. Çarşamba günü mesela bakın TÜFE'de GBP'nin tüfesi var. Veri birazcık düşüş beklentisi var. Euro var. Aynı şekilde tüfe ve de ABD'nin üfesi var. Yani çarşamba günü sağlam veriler var. Çarşamba günü bayağı bir volatilite olabilir. Perşembe günü bizim faiz kararımız var. Avrupa'nın tutanakları var. ABD'den işsizlik hakları vesaire var. Cuma ne var? Cuma'da bol miktarda bölgesel FED başkanlarının konuşmaları var. Şimdi arkadaşlar mevcut pozisyonumuza ve haftalık görünüme göre de yine bugünkü risk iştahımı ayarlamış olacağım. Bugün için Davos'tan Davos'tan gelen açıklamalara istinaden ve ABD piyasasının kapalı olmasından kaynaklı olası düşüşlerde yine alım yönünde işlem yapacağım. Yani risk iştahım açık, enstrümanların alım bölgelerine kanalın %50'si düştüğünde başlatacağım. Tabi burada enstrüman bu bölgenin başlangıcı öncelik verdiğim enstrümana göre 50'den başlayacak. İşte 90'a 100'e kadar çıkacak yani başlangıç noktası. Yani nötre gelecek olan dahi olabilir. Hatta bugünkü MetaTrader üzerinden de yine bunları tüm enstrümanları tek tek göstereceğim. Bir de şuraya şöyle bir not yazdım. Benim kullandığım F2 şirketinin minimum lot miktarları işte mesela pariteler için 0.01 lottur. Hisse senetleri için 1 lottur. Endeksler için 0.10 lottur. Şimdi şeyi bir açayım. MetaTrader'ı bir açayım ve hatta burada Expert Advisor'ın yaptığı analizin raporunu da göstermiş olayım hızlıca. Burada birçok bilgi var arkadaşlar ve bu bilgiler piyasadaki Expert Advisor'lara ya da indikatörlerde bu tarz bilgileri bulma şansınız yok. Yani bu bilgiler bu Expert Advisor'a özeldir ve benim istediğim bir rapordur. Yani benim stratejime yansıtacak olan bir raporu verecek şekilde ben bunun kodlarını yazdım. Şimdi burada mumun hatta şöyle de yapayım ki hani ayar kısmını da açayım. Oradan da anlatmış olayım. Şimdi buradaki mumun açılış fiyatı ben günlük mumu analiz yapsın dediğim için günlük mumun
açılışını şey yapıyor, veriyor bana 24-23. O da şuradaki gri çizgide belirler. Ve bu enstrümanda neymiş bu? Gümüşmüş mesela. Risk iştahım bunda oldukça yüksek. Diyorum ki bana verdiğin şu hedef kanalın %50'si aşağıya doğru düşüşte görürsen işleme gir. Ve mesela burada %60'lık bir düşüş var. Yani şurada bir tane işlemi e, açmış. Buradan bir alım işi yapmış. Şimdi şuradaki alttaki iki tane bilgi çok kritiktir. Bunun ne anlam geldiğini e, de izah etmiş olayım. Şimdi buradaki değer volatiliteyi gösteriyor ve buradaki yüzde değeri ne kadar düşük olursa volatilitesinin o kadar yüksek olduğunu gösterir. Bunu mesela ons altınla karşılaştırma yapıp hangi metali tercih edeceğinizi seçebilirsiniz. Kripto için de göstereceğim. Şimdi mesela gümüşte %34'müş volatilite. E, Ons altında %76'ymış. Yani ben metal alacaksam ons altın değil giderim gümüşe alırım. Hani bunu bu şekilde yorumlayabilirsiniz. İkincisi altında bir yüzde daha görüyoruz. Yani buradaki hedef kanalla makas. Buradan da şunu anlayabilirsiniz. Buradaki makas oranı ne kadar yüksek olursa spread o kadar düşük olur. Yani hangi enstrümanları tercih edilmesi gerektiği trade'de buraya da bakarız. Mesela burada gümüşte %63'müş. Ons altında %200 300'müş. Mesela burada da trade anlamında spread anlamında tercihimizi ons altından yana kullanabiliriz. Şimdi hızlıca tüm enstrümanların benim stratejime uygun alım satım noktalarını bir göz atmış olayım. Mesela burada DAX'i var. DAX'in neredeyse tekrar bir satış noktasına yanaşmış ama ben burada 102.62'yi görmüş olsaydı buradan bir sell işlemi yapacaktı. USDCP'ye geleyim. USDCP'ye yine satış tarafında olduğum bir enstrümandır. Bu da 129.34'ü görmüş olsaydı buradan da bir satış işlemi yapacaktı. Euro USD'ye gelelim. Bakın Euro USD 1.0829'da ilk alım noktasını geçmiş ve hatta 1.0784'e kadar gelmiş. Yani burada işlem açtıktan sonra benim stratejimde ben buna bir kanal boyu kadar stop koyduğum için şuradaki 100 açmış olduğu pozisyonu koruyor. Niye? Çünkü açılan pozisyonu mümkün olduğunca uzun süre taşıyacağımı ifade etmiştim. Çünkü artık enstrümanların yükseliş trendinde olduğunu düşündüğüm için. GBP-USD'ye bakalım. GBP-USD'de de keza aynı şekilde 1.22 22'de ilk alım noktası, ikincisi 1.21 56'daymış. Yani burada bir alım yaptı. Buraya şurayı görseydi burada da bir alım yapacaktı. Bunda da risk işlem %50'dir. Tesla'da bir şey yok. Mesela burada endeks bakalım. Endeksler buy bölgesini %70 düşüşte başlat demişim ve daha henüz gelmemiş. O kısım 11.359'u görürse buradan da alacak. S&P 500'e de aynı. 3952'yi görürse buradan bir alım yapacak. Bitcoin'de mesela ilk alım noktasını da şu anda ama buradan herhangi bir alım yapmadı. Şimdi ben bunu canlı alım yapacağım. 0.01 lot olarak. Bunu bazen alım yapmadığı noktaları niye alım yapmıyor kısmına geldiğimizde aklınıza şey gelmesin. Yani expert advisor bunun emrini yolluyor ama broker
emrin iletim süresini açabiliyor. E, Mesela bu BTC ve Ethereum'da ben bunu çok sık yaşıyorum. E, Alım noktası geldiği halde, emir gittiği halde işlem açmıyor. O slipaj dediğimiz kayma sebebiyle emir gerçekleşmiyor. Ethereum'da da şu tarafta aslında alım noktasına gelmiş ama açmadı. E, Ama bunda tekrar bir alım yapmayacağım. AVAX'a geleyim. Mesela bakın AVAX'a şurada var. Burada bir alım yapmış. Matik'te benim dünden vardı ama yine de bugün şurada bir alım yapmış. Ons altın alım noktası yine keza birinci noktada, bakın 1917'de. Ama ben bunda da bir manuel bir alım yapmayacağım. Gümüş ons da zaten dediğim gibi şu kısımda yapmıştı. Şimdi kısaca bugün de alım noktaları da, yani alım tarafında iştahım yüksek arkadaşlar ve bugün özellikle çarşamba günü volatilite olması kuvvetli muhtemel, ama şimdiden bir haftalık pozisyona baktığımda evet, ben tüm enstrümanlarda e, trendin döndüğünü, artık yukarıya doğru gidiş trend başlangıcının olduğunu düşündüğüm için en ufak düşüşlerde dediğim gibi alım tarafında olacağım. Stratejimi bu yönde Expert Advisor'a yükledim ve gece bilgisayar açık olmadığı için sabah kalktığımda makineleri açıyorum ve Expert Advisor benimle birlikte ancak çalışıyor. Yok, ama bunu aslında istesem bir sunucuya yüklerim. Sunucu 24 saat açıktır ve 24 saat orada çalışabilir, ama dediğim gibi ben günlük olarak da ufak dokunuşlar yapmak istediğim için sunucuda vesaire çalıştırmıyorum. Kendi evimdeki bilgisayarda günlük olarak stratejiyi ayarlayıp öyle çalıştırıyorum. Buraya da mesela şeyi koydum. Yanına da açıklamalarını yaptım. Yani şurada eğer ki yüksek volatilite arıyorsanız buradaki değer en düşük olanları tercih etmelisiniz enstrümanlar arasında. Bunu bir örnek olarak şöyle göstereyim. Mesela Euro USD'de %120 görünüyor ama GBP'de %94. Yani ben iki enstrüman arasında da bir tercih yapacak olsam GBP'yi daha çok tercih ederim. Çünkü oradaki volatilite yüksek diye. Onun altındaki de spread ile alakalıdır. Spread'te de şöyle bir sıkıntı var. Geceleri spreadleri e, fazla açtıklarında sizin mevcuttaki pozisyonunuz, eğer ki stop loss noktasına yüksek değil de işte %10 gibi koyarsanız orada o spread'in açılmasından dolayı otomatik olarak pozisyonlar kapanabilir. Bu da istenmeyen bir durum. Altında mesela robotun çalıştığı lot miktarını gösteriyor. Onun altında da o enstrümanda bu lot miktarı ile işlem açtığında kasadaki teminat olması gereken teminat miktarını gösteriyor. Bunun altında da mesela bir gösterge koydum. Olması gereken minimum stop loss miktarı e, Spirat'ın 10 katı kadar diye koydum ki biraz önce anlatmaya çalıştığım spreadler açıldığında stop anında stop olunmasın diye neye dikkat edilmesi gerektiğini gösteren bir bilgi de burada yer almaktadır. Şimdi bu videonun editini yapacağım, yüklemesini gerçekleştireceğim. Muhtemelen akşam saat yine 4'ü 5'i bulacaktır. O saatlerde de eğer çok önemli bir şey olursa yine Twitter'dan bildirimde bulunurum. Şimdilik herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.